Dünya son 30 yıldır bir ejderhanın nefesini ensesinde hissetti. Ancak bugün Himalayaların güneyinde başka bir dev uykusundan uyanıyor. 1,4 milyar insan ve Batı'nın yeni kurtarıcısı olma iddiası. Kimilerine göre geleceğin Çin'i, kimilerine göre Batı'nın son kalesi. Ama Hindistan ne bir uydu ne de bir gölge olmayı kabul ediyor. O kendi imparatorluğunu kurmaya hazırlanıyor. Bu hırsın arkasında büyük bir tarihsel travma var. İngiliz sömürgesinden önce dünya ekonomisinin %24'üne hükmeden Hindistan, bağımsız olduğunda %4'e gerilemişti. Bu 200 yıllık yağma halkta bir daha asla dışa bağımlı olmama takıntısını başlattı. 1947'deki kanlı bölünme ve 1991'deki ekonomik iflasın eşiğinden dönüş bugünkü teknolojik devi yarattı. Onların mücadelesi sadece zenginlik değil, tarih sahnesinden çalınan görkemli günlerini geri alma kavgasıdır. Hindistan'ın sadece rakamlarla açıklayamazsınız. Devletin temelinde 3 ilke yatar. Satyamev Jayate, yani yalnızca hakikat kazanır. Vasudhaiva Kutumbakam, yani dünya tek bir ailedir. Ve Ahimsa, yani şiddetsizlik. Bu kadim felsefe modern dünyanın dişleri arasına ustalıkla yerleştiriliyor. Hindistan kağıt üzerinde dünyanın en büyük demokrasisi olarak tanımlanır. Ve bu devasa yapıyı yönetmek tam anlamıyla bir lojistik mucizedir. Ülke 28 eyalet ve 8 birlik bölgesinden oluşan federal bir cumhuriyet yapısına sahiptir. 1,4 milyar insanı, 22 resmi dili ve binlerce farklı kültürel dokuyu tek bir anayasal çatı altında tutmayı başaran dünyanın en büyük demokratik organizasyonudur. Parlamenter sistemle yönetilen bu yapıda her 5 yılda bir yapılan genel seçimler dünya tarihinin en geniş çaplı insan organizasyonudur. Yaklaşık 1 milyar seçmenin oy kullandığı bu süreçte en ücra köylere at sırtında elektronik oy makineleri taşınır. Bu sistemin en büyük haklılığı Hindistan gibi heterojen bir coğrafyada kaosu engelleyip ulusal bir vizyon etrafında kenetlenmeyi başarmasıdır. Dijital kimlik sistemlerinden doğrudan sosyal yardım ödemelerine kadar milyonlarca insanı kapsayan dev projeler bu güçlü yönetim iradesi sayesinde hayata geçirilmiştir. Ancak bu demokratik vitrin son yıllarda merkeziyetçi bir yapıya doğru evrilmektedir. Hindistan hükümeti bir yandan kadim medeniyet değerlerini koruyarak halkın özgüvenini tazelerken diğer yandan teknokratik bir yaklaşımla ülkeyi küresel bir teknoloji ve sanayi devine dönüştürmektedir. Bu siyasi mimari Hindistan'ın parçalanmadan büyümesini sağlayan en önemli teminattır. İngiliz sömürgesinden kurtuluşun hikayesi tanklarla veya toplarla değil, bir adamın attığı 390 kilometrelik bir adımla başladı. Mahatma Gandhi 1930 yılında tuz yürüyüşüyle İngilizlerin en temel gıda maddesi üzerindeki vergi tekelini kırmayı hedeflediğinde dünyaya şiddetsiz direnişin gücünü gösterdi. Yani ahimsanın. Deniz kıyısına ulaşıp bir avuç tuzu yerden kaldırdığında aslında koca bir imparatorluğun Hindistan üzerindeki meşruiyetini sarsıyordu. Bu yürüyüş sadece bağımsızlığın fitilini ateşlemekle kalmadı, Hint halkına en büyük silahlarının kendi kaderlerini tayin etme iradesi olduğunu öğretti. Bugün Hindistan'ın dış politikada kimseye boyun eğmeyen o dik duruşu aslında Gandhi'nin o gün deniz kıyısında başlattığı sessiz ama devasa bir isyanın mirasıdır. Hindistan'ın sanayileşme stratejisi klasik ekonomi kitaplarını ters yüz eden bir başarı hikayesidir. Ülke, Batı'nın yüzyıllar süren ağır sanayi evrelerini hızla geçerek doğrudan yüksek teknoloji ve dijitalleşmeye odaklanan bir sıçrama gerçekleştirmiştir. Make in India vizyonu Hindistan'ı bugün sadece bir montaj hattı olmaktan çıkarıp dünyanın teknoloji mutfağına dönüştürdü. Örneğin küresel devlerin üretim üssü olan ülkede Tata Group gibi bir asırlık bir dev, otomotivden çeliğe, yazılımdan savunma sanayine kadar her alanda Hindistan'ın endüstriyel bağımsızlığını temsil ediyor. Özellikle Tata Motors ve Mahindra & Mahindra yerli mühendislik gücüyle küresel pazarda rekabet ederken ilaç sektöründe Sun Pharma ve Dr. Reddy's gibi devler dünyadaki her 3 ilaçtan birinin üretiminde pay sahibi olarak Hindistan'a dünyanın eczanesi unvanını kazandırdı.
Bu sanayi dönüşümü sanal dünyadaki yazılım gücünü fiziksel dünyadaki üretimle birleştirerek Hindistan'ı 21. yüzyılın en dinamik endüstriyel gücü haline getirdi. Dijitalleşme hikayesi teknoloji dünyasında atlama etkisi olarak bilinen benzersiz bir gerçektir. Bu ülkede okuma yazması olmayan bir seyyar satıcının bile tezgahına bir QR kod iliştirilmesi bir lüks değil, hayatta kalma biçimidir. UPI adı verilen ulusal ödeme sistemi sayesinde Hindistan bugün dünyadaki dijital işlemlerin neredeyse yarısını tek başına gerçekleştirmektedir. Dünyanın en ucuz mobil internetine erişen 1,4 milyar insan masaüstü bilgisayar çağını hiç yaşamadan doğrudan akıllı telefon devrimine doğmuştur. Bu durum tarladaki çiftçiden şehirdeki işçiye kadar herkesi birer içerik üreticisine ve dijital tüketiciye dönüştürerek Hindistan'ı YouTube ve Instagram gibi platformların dünyadaki en büyük ve en dinamik pazarı haline getirmiştir. Dış politika ve savunmada Hindistan ne Batı'nın piyonu ne de Doğu'nun kalkanı olmayı kabul eder. Stratejik özerklik doktriniyle Rusya'dan enerji alırken Amerika Birleşik Devletleri ile askeri ortaklık kurabiliyor. Kendi uçak gemilerini ve nükleer füzelerini üreten bu askeri makine artık sınırlarını korumanın ötesinde Hint-Pasifik'te Çin'e karşı sarsılmaz bir denge unsuru. Çin ve Hindistan arasındaki gerilim bugün dünyanın en tehlikeli ve en karmaşık sınır anlaşmazlıklarından biri olarak kabul ediliyor. İki nükleer gücün 3488 kilometrelik benzersiz bir sınır hattı boyunca karşı karşıya gelmesi sadece bölgesel değil, küresel dengeleri de sarsıyor. İki dev Himalayaların karlı zirvelerinde dünyanın en yüksek satranç tahtasını kurmuş durumda. Çin her adımıyla Hindistan'ı kendi arka bahçesine hapsetmeye çalışırken Hindistan bu baskıya küresel ittifaklarla yanıt veriyor. Bu sadece bir sınır kavgası değil, 21. yüzyılın Asya liderliğinin savaşıdır. Himalayalarda atılan her taş Washington'da bir yankı buluyor. Moskova'da ise endişeli bir sessizliğe neden oluyor. Çin ve Hindistan arasındaki bu sınır hattı sadece iki ülkeyi değil 21. yüzyılın küresel ittifaklarını da ikiye bölüyor. Ancak vitrinin arkasında kronik sorunlar var. Binlerce yıllık kast sistemi sosyal adaleti kısıtlarken yükselen Hindu milliyetçiliği toplumsal huzuru tehdit ediyor. Bir yanda parlayan gökdelenler, diğer yanda temel ihtiyaçlara erişemeyen milyonlar. Hindistan'da inançsa her şeydir. Hindistan'ı anlamak onun ruhu olan inançlar manzumesini çözmekten geçer. Burası Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizmin doğduğu yer. Din ve felsefenin binlerce yıldır harmanlandığı devasa bir laboratuvardır. Halkın %80'inin bağlı olduğu Hinduizm sadece bir din değil, dharma ve karma yani etki ve tepki ile örülü bir yaşam biçimidir. Bu sistem kast yapısıyla toplumu şekillendiren ahimsa yani şiddetsizlik ilkesiyle vejeteryenlikten çevre bilincine kadar her alana etkiler. Ancak bu mistik doku sandıktan fabrikaya kadar hayatın her yerindedir. Siyasette din seçmeni konsolide eden en büyük güç, ekonomide ise Diwali ve Holi gibi festivaller milyarlarca dolarlık bir ticaret hacmidir. Bugün Hindistan, Batı'nın bildiği seküler demokrasi kalıplarından çıkarak kendi kadim değerlerini, anayasal ilkelerini öne koyan bir medeniyet devleti olma yolunda ilerliyor. Bu inanç çeşitliliği dünyaya yoga ve meditasyon gibi barışçıl, yumuşak güç unsuru sunarken içeride yükselen dini kutuplaşma Hindistan'ın modernleşme yolundaki en büyük iç sınavı haline geliyor. Sonuç olarak Hindistan, kadim inançlarla yapay zekayı, sefaletle uzay hayallerini aynı potada eriten bir çelişkiler imparatorluğu. Batı için bir can simidi, Doğu için yükselen bir rakip. Eğer bu dev kendi içindeki prangaları kırabilirse 21. yüzyıl sadece bir ejderhanın değil, şaha kalkmış bir filin de yüzyıl olacak. Hindistan'ı anlamak için sadece borsa grafiklerine değil, Bombay'ın kalabalık sokaklarına bakmanız gerekir. Orada tozlu yollarda çıplak ayakla yürüyen ama cebinde dünyanın en gelişmiş dijital ödeme sistemini taşıyan bir halk göreceksiniz. Bu halk Batı'nın konforuna sahip değil ama Batı'nın çoktan unuttuğu bir şeye sahip. Açlık ve hırs. Onlar için yarın beklenen bir günah değil, kazanılması gereken bir savaştır. Takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutma.